Merhaba arkadaşlar, ben Ozan, oyunlu mamullerden. E, Beginners Guide'da tekrar birlikteyiz. 3. bölüm. Sanırım 9. bölümdeyiz. Kaçış adlı bölüm. En son orada bırakmıştım notları bitirip. Şimdi bakalım bu kaçış escape'te ne olacak? Ama önce aklımdayken bakalım şey var mı? Altyazı var mı? Galiba caption. Tamam, güzel. O zaman devam edelim. Yo, Okay, this one is ölür. tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Ya kendi kendine böyle bir dolanıyor. Birazcık diyor galiba sabret. Onunla birlikte hani ona uyum sağla gibi bir şey diyor. Hani takılmak fiilini belki öyle kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Güzel bir oda. Uçurumun kenarında. Parmaklıklar. Yine sıkışmışlık, depresyon. Eyvah eyvah. Bakalım. Şehir fotoğrafı. İlginç bir zıtlık oluşturmuş bence. Böyle odada güzel döşenmiş ama uçurumun kenarında. Buradaki ne? Bir kuyu galiba. Kuyu. Evet. İlginç. Edgar Allan Poe'ya gönderme mi var acaba burada? Merdivenlerden iniyorum. Evet. Lan nereye gidiyorum ben? Evet, burada da var. İlerle. Üstte ne var acaba? Belki geçtiğimiz yerdir. Müzik böyle biraz See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. Yani oyunun aslına bakarsan tamamı buymuş. İşte böyle modern bir sanırım hapishane gibi tekrar dönüş yapmış bu oyuna bir bakıp tekrar kontrol etmek için. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Evet, farklı Okay, bir şey cool. çeviriyor. Here's version 2. Bu da ikinci, zaten söylememe gerek yok, anlamışsınızdır. Yine aynı yerdeyiz. Ne olmalı diyor hani o merkezdeki, odanın merkezindeki. Kocaman bir boşluk koy dedim. Masaya koydu. Evet. Büyük ihtimalle ne diye tıklarsam tıklayayım. Yine aynısını yapacak. Duvara ne koy diyeceğim. Bir at koy diyeceğim. Büyük bir at resmi koy diyeceğim. Duvarda yaşayan 10 taş var diyor. Bir tane bulaşık makinesi. Yok, çamaşır makinesi. Emin değilim. Neyse, ben büyük bir at koy diyeceğim. Ya bu atın fotoğrafını koy diyeceğim. Ne koydu? Yine odanın. O da yine aydınlatsın diyor. Gün ışığı diyor. Böyle baştan sona bir oda diyor. Sonra led ışık diyor. Led'in floresan led diyor. Böyle ölçülerini de belirtmiş. Tesla coils. Tam emin değilim. Neyse, bir şey diyeyim. Gün ışığı diyeyim. Bir şey fark etmedi. Ve masaya ihtiyacım var. Evet. Şimdi ne yap? Kimsin? Bunu nereden yapıyorsun diyor. Hiçbir seçimlerim bir değişiklik yapmayacak diyor. Bir de masalar 1935'te icat edilmiştir diyor. Ben 3. seçeneği seçiyorum. Yani 1935'te icat edilmiştir. O da birden genişliyor.
There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Yani hiçbir iletişim kurmuyor. Garip bir oyun. Gariplik adına. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Şimdi her şeyi baştan atıyor. Tekrar en baştan başlıyor. İlerle diyor. Zaten girebileceğim başka bir yer var mı? Yok. Duvarlar tamamen kapalı. Ha yani kılavuz senin buradan kaçmanı engelleyecek diyor. Hapishane ortamından kaçmanı engelleyecek. Doğru bir şekilde sana söylenen şeyleri yap diyor. Ben masanın üzerine tıklıyorum. Sonra fotoğrafın üzerine gidiyorum. Çalışırdım. Lambayı çevir diyor. Azıcık oynat yeniden. Sofranın yani sol tarafına geç diyor. Şimdi de nerede? Şerviz nerede? Ha, raflara dokunuyor. Gerçek bir hapishanede kaçış yolu açılacak diyor. Şimdi gittiğin yere geri dön diyor. İlginç. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Kaçış. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful. Yani böyle düzinelerce şey varmış yani. Hapishane fikri varmış. Da böyle kuyunun içinde olduğun, işte dışarıda olduğun, hapishanenin dışarısının hapishane olduğu yani öyle. Yani odayı böyle duvar kağıtlarıyla süslemişler gibi. İlginç. Watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going. Yani aslında bakarsan hiçbir amacı olmadığı sürece dönüyor, duruyor, dönüyor, duruyor. Going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. İlginç. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Şimdi en sonda artık hapishane oyunu yapmayı bırakıyor. Bu son hapishane oyununun ilginç tarafı oyunun içinde hiç hapishanenin olmaması. Büyük ihtimalle aklıma nedense Nadir Hikmet'in bir şiiri geldi. Onu da tam hatırlayamadım ama Fikret Kızılok not defterimden albümünde onu da besteleyip söylemişti. Evet. Onu da link olarak atarım alt kısma. Şimdi oyuna ara vermeyeyim. Yani her taraf kapalı. Bakın bunu görmüştük. Bundan sonraki bütün oyunlarında son durak olarak hani oyunun sonu olarak bir durak olarak sokak lambasını kullandığından bahsetmişti. Dış sesiniz, davudi sesiniz. Belki kodunun kendisi bile olabilir, emin değilim. Hiç araştırmadım ama oyun bittikten sonra araştırmaya gittim. Girdik içeri. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Merhaba. Kimsiniz?
ben senin. Sen hapishaneden kaçtıktan sonraki benim diyor. Evet. Yani sonuçta ben It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. Evet, aslında hani Koda'nın birinden böyle bir fikir almaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yani bunu açıklıyor. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. Kendine konuş. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Evet. Ters hapishanedeydim diyor. Ben de oradayım. Buradan çıktığıma gerçekten sevindim. Kaçış nasıl bir şey? Aslında hapishanede olmanın nasıl bir şey olduğunu unuttum diyor. Çok garip bir his diyor. Ama hapishanede olmayı özlüyor gibiyim diyor. Oldukça sıradan. Fakat çok da hareketli, yani çok da böyle nasıl diyeyim, aksiyonlu diyor aynı zamanda, ikisi birden oluyor diyor. Ne diyelim? Biri diyelim. Yıllar geçti diyor. Sana aramaya cesaret etmeye çalışıyorum diyor. Cesaretimi tutmaya çalışıyorum diyor. Birinde de diyor ki birkaç dakika oldu. Sanki hiç olmamış gibi hissediyorum diyor. Ben birkaç dakikayı seçiyorum. Şu ana kadar yaşadığım en çaresiz şey diyor. Bunu nasıl unutabilirsin diye soruyor. Düşündüğün kadar kötü değil. Yoksa unuttun mu diyor. Bunu artık tanımlamaya çalış. Diyor. Tanımlamaya çalışmayı bırak diyor. Her şeyi sonsuz gözetebilir diyor ama bitebilir diyor. Bakalım ne diyeyim. 3'ü diyorum ben. Yani aslına bakarsan tuzağa düşmüş bir halimle arıyorsun beni diye soruyor. Ben de birinde hayır, birinde evet diyorum. Ben kendimin söylediği şeyi inkar edip inkar mı etsem yoksa inkar desem bilemedim. İnkar edeyim. Evet. Bana nasıl çıkacağımı anlat, belki seni bulabilirim. Ne yapmam gerekiyor diye. Nasıl hissettiğini anlatman gerekiyor diyor birinde. Birinde içten olman gerekiyor. Hani biraz daha konuş benimle diyor birinde de. Ben diyeceğim ki hadi içten konuş diyeceğim. Sadece içten ol, evet. Kaçman için diyor, bunu kendin çözmen gerekiyor. Zaten başka bir seçenek yok, evet. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Ya onca takıntı ve onca stresten sonra işte her şeyin doğruya gideceğini, her şeyin doğru olacağına güvenmesi gerekiyor insanın. Öyle olmasını istiyor. Diyor. İyi olmaz mıydı diyor. Bilmiyorum, göreceğiz.
Daha hikayenin tamamını görmedik. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Bak bu önemli. Şimdi oyunumuzun adı zaten gördüğünüz gibi House. 2009'un Ağustos ayında yapmış. Diyor ki bu Coda eğer kendiyle değil de başka biriyle konuşmak isteseydi nasıl bir oyun yapardı? Evet. Bu güzel bir bakış açısı. Daha soyut bir çevreden biraz daha... To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Ha yani o bizim sürekli yaptığımız, oyun boyunca yaptığımız puzzle'ı anımsatıyor dedi. Ben nasıl olduğunu pek kavrayamadım. İçeriye mi baksam yoksa yukarı mı çıksam emin değilim. Aha. Kahve dökülmüş. Evet. Çok güzel dökülmüş ama. Angela. Sen burada olduğuna sevindim diyor. Tek başıma You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Yani oyun yapımında biraz daha kendini geliştirdiğini görsel olarak söylüyor. Oyun üzerinde 2 ay uğraşmış. Aslına bakarsanız daha önceki bölümlerden daha iyi bir görselliği olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda haklı. Şimdi biz geldik buraya. Bu arkadaş evi temizleyebileceğini düşünmüş ama temizleyememiş. Evet. Diyor ki endişelenme, benim hakkımda endişelenme diyor. Biraz kötü çevireceğim diyor. Direkt otomat çevirdiğim için. O yüzden umarım sıkıntı olmaz. Neyse. Bu kadar güzel bir yerde diyor. Bütün gece kalabilirim. Böyle sinir bozucu evler insanları yalnız yapar diyor. Bir de evi temizliyor muyuz yani? Etrafı temizliyor muyuz diye soruyor. Ne yapalım? Etrafı temizliyor muyuz diye soralım. Evet. Yapacağız diyor. Yani eminim ki diyor daha fazla olmasını keşke daha fazla olsaydı diyeceksin diyor. Evet. Diyor masayı temizleyebilir miyiz? Ben burada bırakmıyorum. Sen ya çeviremedim, beceremedim. Neyse. Masayı temizledim. Evet. Bu masa olarak görmek istediğim buydu diyor. Şimdi odaya gidip odaya yapabilir misin diyor. Ben bir tırsınladım diye şimdi açıkçası. Ama ben kötü niyetli bir insan olduğundan tırsıyor olabilirim. Bilmiyorum hangisi ya da burası. Çünkü bu kodayı düşünce biraz tırsmıyor değilim açıkçası. Evet. Ha. Ne diyeyim ben burada? Bu kadar dağınık bir ev görmeyeli çok uzun zaman olmuştu diyeyim. Tabii ki de demeyeceğim çünkü yalan. Ben çok görüyorum böyle dağınık yeri. Bu iş hani nasıl bu işe girdin diye soruyor. Bir de ev temizlemek hoşuna gidiyor mu diye soruyor.
aslında çok da eğlenmiyorum diyor. Anladım. Bütün işini bana yaptırıyor ya. Anormallik var yani benim gittiğim yöntemde. Yo, böyle hani insanın kendisiyle içi hissettikleriyle alakalı böyle hafiften tırt klişe muhabbetler yapmak istiyorum diyor. Yani içimden öyle geliyor. Umarım senin için sıkıntı değildir diye soruyor. Diyor ki özellikle klişe yaptı, özellikle dandik yaptı diyor. Birine de diyor ki yani katlanmaya çalışırım. Birine de diyor ki gerçekten yapmak zorunda mısın diyor. Ben de şey diyeceğim, katlanmaya çalışacağım diyeyim. 3 çizgi, 3.3 nokta. Hayır. Bulaşıklar yıkanmak zorunda diyor. Bunu yapar mısın diye soruyor. Yapmaz mısın? Yaptım. Tabii değil. Bütün işini de bana yaptırıyor ya. Arkadaş, kitaplar nerede? Ha, yatak odasındaymış. Tamam. Muhteşem. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. En başa döndük, bu hiç iyi bir durum değil. Tatlım, sana bir şey anlatmama izin versen. Hayatım boyunca çok ev temizleyeceksin diyor. Onların içerisinde bazıları çok iyi olacak, bazı... I know that Kuda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Ha, aslına bakarsan bu oyun bakarsanız bu oyun sevdiği bir oyunmuş. Hatta dış sesimizi oyunu yapan kişi büyük ihtimalle göstermiş hani. Böyle 2 ay boyunca bu oyunu yaptığı sürede 2 ay boyunca böyle mutlu gezmiş, böyle suratında aptal bir sırıtmayla. Bakalım nereye gidiyor. Lan yine mi bozdun yatak odasını ya? Toparlamalı etrafı sıkıntı var mı diyor da toparlayacak bir şey yok ki. Tamam. Şimdi gördüm. Şimdi diyor ki hani öyle bir klişe düşüncelerden bahsederken diyor birinin evi, işte birinin
şey söyle tam ya da emin değilim. Eğer sen onunla ilgilenirsen o seninle ilgileniyor diyor. Bunu söylerken kendimi biraz garip hissettim diyor. İçinde biraz da doğruluk var deyip gönlünü hoş tutmaya çalışayım. Bakalım ne olacak. Değil mi diyor. Onun içinde hafif biraz doğruluk da var. Değil mi diyor. Neyse. Yani ev toparlamak diyor. Hadi bunu yapmaya devam edelim diyor. Kitapları topla diyor. Kitapları topla, teşekkür ediyor. İşte bir de teşekkür ediyor. Etrafı toparlamaya başlıyor. Bir dahakine acımasız davranacağım. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Evin camı yokmuş lan. Şimdi fark ettim. Abba. Tabii devam etmiyormuş. Neyse keşke acımasızca davransaydım da belki değişik bir şey görürdüm. Son durağımıza da geldik. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Evet. This one gets a bit goofy. Buraya bugün niçin geldin diyor. Hayatını ilerletmek, geliştirmek için mi? Daha iyi bir iş bulmak için mi? Daha anlamlı bir ilişkin daha anlamlı bir şekilde hale getirmek için mi? Hayır. Buraya mükemmel olmaya geldim. Bu atölye sana nasıl mükemmel olacağını öğretiyor. Arkadaşlarınızın ve size bakıp aman tanrım bu insan ne kadar muhteşem demesini istiyor. Düşünmesini istiyorum. Şimdi diyor kim kendi hayatı hakkında düşünüyor? Aha. Evet. Bencil. Kendine About halfway through the game, the perspective shifts. And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Yani aslına bakarsan sizin kadar korktuğunu görüyorsunuz diyor. Diyor. On the way where I told you. Evet. Şimdi burada doğru bir cevap olmadığını söylememi çeviremedim. Anlıyorum ama çeviremedim. Şimdi burada açık olan cevabı söyleyeyim. Eğer kendinize işkence yaparsanız doğru yanıtları bulmaya çalışırken diyor. Bunu doğru bir şekilde yapmamış olursunuz diyor. Evet. Bunu çevirebildim ama. Sadece tek bir şeyi arayın diyor. İleri gitmenize sağlayan en basit yön, en kolay yön nedir? Saçma. Bundan sonra ekstazi isteyen var mı diye soruyor. Patlayacağız, vuracağız, patlayacağız ha. Eğer ben diyorum iyi bir öğretmen değilsem kaçın diyorum, herkes kaçın. Herkes diyorum kaçın. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have.
to assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Evet. Evet. Neyse şimdilik kısa bir ara verelim. Sonra tekrar devam edeceğiz.